1949'da İstanbul'da öyle bir patlama oldu ki sadece bir fabrika değil, Türkiye'nin kendi silah üretme hayali yok oldu. Ve bu olayın ardından hala cevaplanamayan bir soru var. Bu bir kaza mıydı yoksa planlı bir sabotaj mı? İstanbul, 2 Mart 1949, öğle saatleri. Haliç kıyısındaki Sütlüce'de normalin dışında bir sessizlik vardı derken yer yerinden oynadı. Öyle bir patlama ki sadece Sütlüce değil, İstanbul'un neredeyse her semti sarsıldı. Gökyüzüne yükselen devasa duman bulutu sadece bir fabrikanın değil, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin genç yaşta attığı en büyük sanayi hamlelerinden birinin sonuydu. Ve belki de kimsenin o an fark etmediği bir şey daha vardı. O gün Sütlüce'de sadece mühimmatlar patlamadı. Türkiye'nin dışa bağımlı kalmadan kendi silahını, kendi mermisini, kendi havanını üretme hayali de bir nevi o enkazın altına gömüldü. Ve o fabrika, bizzat Nuri Killigil'in yönettiği o tesiste yaşananlar bugün bile çözülmemiş bir sabotaj mı yoksa bir ihmal mi tartışmasının merkezinde duruyor. Peki sizce gerçekten bu sadece bir kaza olabilir miydi? Peki kimdi Nuri Killigil? Kafkas İslam ordusunun efsanevi komutanı, Enver Paşa'nın kardeşi. Neden bir askerlik kariyerini bırakıp sanayici olmaya karar verdi? Ve en önemlisi, bu fabrikanın yok oluşu kimlerin işine yaradı? Nuri Paşa sadece cephede savaşan bir asker değil. Aynı zamanda savaşın teknik boyutunu da çok iyi bilen bir stratejistti. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun yaşadığı o büyük mühimmat krizini bizzat görmüştü. Almanlardan gelen eksik, bozuk ya da modası geçmiş teçhizatlarla ne kadar zorluk yaşandığını en iyi o biliyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Nuri Paşa bir gerçeği fark etti. Eğer mermiyi bile dışarıdan alıyorsanız aslında tam anlamıyla bağımsız değilsiniz. Siyasi bağımsızlık, askeri bağımsızlık olmadan asla korunamazdı. Eğer mermiyi bile dışarıdan alıyorsanız dış politika kararlarında da başkalarının onayına muhtaçsınız demektir. Sütlüce'deki fabrika Nuri Paşa'nın bu vizyonunun eseriydi. Orada ürettiği silahlar, havanlar ve mühimmatlar o dönemde Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda dışarıya, örneğin Suriye, Filistin cephelerine ihraç edilmek üzere planlanıyordu. Yani bu sadece bir fabrika değil, çok daha büyük bir planın parçasıydı. Nuri Paşa sadece Türkiye için değil, bölgesel savunma sanayi merkezi kurmayı hedefliyordu. Bu İngilizlerin ve dönemin küresel aktörlerinin hiç hoşuna gitmeyen bir hamleydi. O yıllarda dünya, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından yeni çıkmış. Yeni bir soğuk savaş düzenine evrilmekteydi. Türkiye ise stratejik olarak iki ateş arasında kalmıştı. NATO'ya giriş sürecini başlatmak üzere askeri standartların tek tipleştirmesi konuşuluyordu. Ve tam bu noktada Nuri Paşa projesi dengeleri bozabilecek bir hamledeydi. Nuri Paşa'nın fabrikası tam da bu düzene çomak sokuyordu. Eğer Türkiye kendi silahını üretirse yabancı üreticilere ve dolayısıyla o ülkelerin devletlerine bağımlılığı biterdi. Nuri Paşa'nın havan topu tasarımları o dönem dünya standartlarının üzerindeydi. Hatta bazı yabancı askeri uzmanlar bu tasarımların verimliliğini hayretle izliyordu. Bu durum bazı güçlerin işine gelmeyebilirdi. Bu fabrika sadece bir üretim tesisi değil, aynı zamanda büyük bir Ar-Ge merkeziydi. Nuri Paşa yanına aldığı mühendislerle beraber yerli mühendislik kapasitesini de geliştiriyordu. Bu ülkenin entelektüel ve teknik birikimi için devasa bir sıçramaydı.
Şimdi gelelim meselenin en karanlık noktasına. Sütlüce'deki patlama nasıl oldu? Resmi kayıtlara göre bu bir ihmaldi. Ancak olayın gerçekleşme biçimi, zamanlaması ve sonrasında gelişen olaylar pek çok araştırmacıyı ve tarihçiyi sabotaj şüphesine itiyor. Ve burada işler gerçekten karmaşıklaşıyor. Fabrika o dönemde çok önemli bir siparişin arifesindeydi. Üretim kapasitesi zirvede. Ayrıca patlamadan kısa bir süre önce bölgede çok sayıda yabancı ajanın cirit attığına dair iddialar dönemin basınında yer almıştı. Devletin bu konuda tutumu neydi? Patlamadan sonra fabrikanın tekrar kurulması için gereken desteğin garip bir şekilde verilmemiş olması ya da Nuri Paşa'nın yalnız bırakılması meselenin sadece teknik bir arıza olmadığının göstergelerinden biri olarak yorumlanıyor. Peki, tüm bunlar gerçekten tesadüf olabilir mi? Patlama anında Nuri Paşa da oradaydı. O fabrikasını asla terk etmedi. Kendi kurduğu o devasa tesisin bir sabah saatlerinde küle dönüşmesini izlemek hayatının en büyük travmalarından biriydi. O gün yaşananlar aslında Türkiye'nin kendi kendine yetebilme idealine vurulan ilk büyük darbelerden biri olarak tarihe geçti. Nuri Kirligil'in hikayesi bugün Türkiye'nin yürüttüğü İHA, SİHA teknolojileri ve milli savunma hamleleriyle doğrudan ilişkilidir. Arada yaklaşık 80 yıl var ama bağımsız üretim vizyonu aynı. Tarih bazen sadece geçmişi değil, bugünü de anlatır. Bugün başarılı olabilmemizin temel sebeplerinden biri 1949'da Sütlüce'de yaşanan o travmadan ders çıkarılmasıdır. O dönemde Nuri Paşa'yı yalnız bırakan zihniyetle bugün milli projeleri engelleyen zihniyet aslında aynı bağımlılık tuzağına hizmet ediyor. Peki, bu gibi konulardan çıkarmamız gereken dersler nelerdir? Ders 1. Savunma sanayisi devletin kırmızı çizgisi olmak zorundadır. Sadece teşebbüs sahiplerine bırakılamaz. Ders 2. Dış güçler sizin yerli üretiminize asla dostane bakmazlar. Çünkü onların en büyük kazanç kapısı sizin dışa bağımlılığınızdır. Ders 3. Mühendislik ve teknik birikim bir ülkenin en büyük stratejik varlığıdır. Nuri Paşa teknik personeline ne kadar önem verdiyse bugün de savunma sanayisinde yetişen her bir mühendise, her bir teknik personele o kadar değer verilmelidir. Nuri Paşa sadece bir general veya sanayici değildi. O hayatını Türk coğrafyasının özgürlüğü ve Türk devletinin gücü için harcamış bir idealistti. Bakü'yü kurtarırken nasıl askeri dehasını konuşturduysa, Sütlüce'de de sanayici kimliğiyle aynı vizyonu sergiledi. Ama belki de en trajik olan da şey şuydu. Onun ölümü de en az hayatı kadar trajiktir. Fabrika patlamasında hayatını kaybeden Nuri Paşa'nın cenazesi uzun süre bulunamamıştı. Bu onun görünmez kahraman kimliğini simgeler gibiydi. Hep vardı, hep bir şeyler inşa ediyordu. Ama çoğu zaman tarihin gölgesinde kaldı. Nuri Paşa 1949'da o fabrikayı patlamadan kurtarabilseydi ve üretime devam etseydi. Sizce bugün Türkiye'nin savunma sanayisi ve küresel güç dengesi nasıl olurdu? Sütlüce'de patlayan sadece mühimmat mıydı? Yoksa bir ülkenin geleceği miydi? Yorumlarda fikrini belirt. Sıradaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.